Kuzey Makedonya 25.713 kilometrekarelik yüz ölçümüyle neredeyse Ankara'nın büyüklüğüne eşdeğer bir ülke. Yugoslavya'nın kurucularından birisi olan bu ülkede günümüzde 2 milyon insan yaşıyor. Demografik yapının içinde kendisine yer bulan Türklerse yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyor. Makedonya Türklerinin yaşamış olduğu, yoğunlukla yaşamış olduğu Üsküp'teyim. Burada Türkler Arnavutlardan sonra en büyük ikinci azınlık grup. Yaklaşık nüfusun %4'ünü temsil ediyorlar. Tabi yoğunluğu Üsküp, Manastır gibi şehirlerde geçiyor. Osmanlı yönetimi altında Makedonya'ya yerleşen Türkler o dönemlerde burada yaşayan en önemli etnik gruplardan birisiydi. Hatta Atatürk'ün gençlik yılları da bu ülkede geçti. Makedonya 600 yıla yakın Osmanlı kontrolünde kalıyor. Tabi bu Osmanlı kontrolü sırasında bölgedeki Türk nüfusu aşırı yoğun oluyor. Tabii ki Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte buradaki Türkler, Makedonya Türkleri, Üsküp Türkleri, Manastır Türkleri siyasi ve toplumsal baskılar yüzünden göç etmek zorunda kalıyor başka yerlere. Böylece bölgedeki nüfus tabii ki azalıyor ama asla bitmiyor. Fakat 2021 yılında yayınlanan resmi verilere göre günümüzde Makedonya'da yaklaşık 78 bin Türk yaşıyor. Bu da ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık %4'ü ila %5'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla İstanbul'dan önce 1448'de fethedilen bu topraklarda günümüzde hala Türk kültürünün izlerini sürebiliyoruz. Açıkçası bu gerçekten büyüleyici bir deneyim. Peki kim bu insanlar? Makedonya Türklerini daha yakından tanımak için Kuzey Makedonya'nın tarihine yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu sırada sen de bana destek olmak istersen kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Makedonya, tarih boyunca birçok medeniyetin buluşma noktasıydı. Makedonya Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olarak varlığını sürdürdükten sonra Sırp Krallığı'nın bir parçası haline geldi. Bu dönemde Bulgarlar, Bizanslılar ve Sırplar arasında yüzyıllarca süren savaşlar yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu ise bildiğiniz üzere 14. yüzyılın ortalarından itibaren Balkanlara doğru genişlemeye başlamıştı. Buradaki en önemli pay elbette 1. Murat'ındı. Osmanlı tarihinde sultan lakabını alan ilk padişah olan 1. Murat, 27 yıllık saltanatı sırasında Anadolu ve Rumeli'de 37 önemli muharebe yapmış ve bunların hepsini zaferle sonuçlandırmıştı. Öte yandan 1389 yılında yapılan 1. Kosova Savaşı ise Balkanlardaki Osmanlı varlığının kabulü için en önemli savaşlardan birisiydi. 1389 yılında gerçekleşen 1. Kosova Savaşı ile birlikte bölge tabii ki Osmanlı kontrolü altına giriyor. Çetin geçen 1. Kosova Savaşı, Balkanların kaderini değiştiren önemli bir savaş olmanın dışında Osmanlı için farklı anlamlara sahipti. Günümüzde Kosova'nın Priştine kenti yakınlarında bulunan Kosova Ovası'nda yapılan bu savaşta Sırp askeri Miloš Obilić, Osmanlı padişahı 1. Murat'a suikast düzenlemiş ve onu şehit etmişti. Osmanlı kaynakları bu büyük olaya dair farklı anlatımlarda bulunuyor. Bazı Osmanlı tarihçileri padişahın savaş meydanında dua ederken düşman tarafından öldürüldüğünü yazarken, Aşık Paşazade tarihinde ise savaş meydanında gezdiği sırada hançerlendiği belirtiliyor. Velhasıl 1. Murat'ın ölümü Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir olaydı. Bu olaylar sonucunda 1. Murat cephede şehit olan ilk Osmanlı hükümdarı olarak tarihteki yerini alsa da onun ölümü savaşın seyrini değiştirmedi. Çünkü padişahın oğlu Yıldırım Beyazıt hızlı bir şekilde durumu kontrol altına aldı ve böylece Osmanlı'nın zaferi kesinleşmiş oldu. Sırplarla çetin bir mücadeleden sonra Makedonya Osmanlı kontrolüne girse de aslında Osmanlı sınırları içerisinde bu bölge Makedonya olarak adlandırılmıyor. Daha çok işte Manastır bölgesi, Kosova bölgesi olarak biliniyor. Diğer dönemlerde yavaş yavaş burası da Makedonya olarak adlandırılmaya başlandı. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya'yı fethettikten sonra bölgeye cami, medrese ve hamam gibi yapılar inşa ederek bölgenin İslamlaşması ve Türkleşmesini sağladı. Ancak bölgeyi Türkleştiren en büyük unsur bu yapılaştırma değildi. Bildiğiniz üzere Osmanlılar fethettikleri topraklarda iskan politikalarını uygulayarak Anadolu'dan gelen Türk nüfusunu bölgeye yerleştiriyordu. Balkanlar etnik kimlik ve din açısından çok renkli bir coğrafya olduğu için Osmanlı da Balkanlarda bir dengeyi sağlamak istiyordu Müslümanlık ve Hristiyanlık açısından. Bu yüzden bölgeye de haliyle Müslüman nüfusu gönderiyordu. Günümüzde de bakıldığında Makedonya nüfusunun önemli bir bölümü bu İslamlaştırma, Türkleştirme çalışmalarına rağmen ciddi bir oranda hala Hristiyan olarak karşımıza çıkıyor.
Tam da burada ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Anadolu'da bulunan Karamanoğullarını Üsküp ve Gostivar'a yerleştiriyor. Elbette bu bir sürgün olsa da gerek Ohri, gerekse Manastır ya da Üsküp'te tanıştığım Karamanoğulları torunları biz her şeye rağmen Türk'üz, Osmanlı'yı da severiz diyordu. Öte yandan Osmanlı yönetimi ise o dönemlerde bölgeye yerleşen Türklere arazi veriyor ve ekonomik destek sağlıyordu. Bundan dolayı coğrafyadaki Türk nüfusu hızlıca artıyordu. Özellikle Üsküp, Manastır ve İştip gibi şehirler Osmanlı döneminde Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdi. Benim için bu şehirlerden en dikkat çekeni ise Manastır. Şimdi Atatürk'ün burada Manastır'da okuduğu okula doğru gidiyoruz. Benim için çok kıymetli, çok özel bir yer. Atatürk'le daha önce herhalde birçok şehirde, başka vakitlerde de olsa buluşmuştuk. Bu da farklı bir an olacak. Türkiye sınırları dışında ilk defa buluşacağım. Selanik olmadı ama öncesinde Manastır oldu. Manastır askeri idadisi olarak bilinen bu okul Osmanlı İmparatorluğu'nun en prestijli okullarından birisiydi. Burayı daha da özel kılan şey ise Atatürk'ün 1896-1899 yılları arasında burada eğitim görmüş olması ve gençlik yıllarının bu sokaklarda geçmesiydi. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü bu okul günümüzde müzeye dönüştürülmüş durumda. Arkamda görmüş olduğunuz bu bina Atatürk'ün Manastır'da eğitim gördüğü bina. İçeriği gezdik, biraz bakımsız ama bu bakımsızlık genel olarak Balkanlarda var. Buraya has bir durum değil. Yani sadece Atatürk'ün okulu diye böyle bakımsız bir halde değil. Genel olarak Balkanlarda böyle bir durum söz konusu. Küçük bir yer olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir avlusu var. Avluda zaman geçirebilirsiniz. Atatürk köşesi var. Atatürk'ün burada yaptığı ve Türkiye için yaptığı şeyleri anlatıyorlar. Sonrasında da zaten genel olarak bir Makedon kültürünü yansıtan, Makedon tarihini yansıtan bir bölüm var. Oraları da buraya geldiğinizde gezebilirsiniz. Ayrıca müzeye yakın konumda bulunan Kocacık Köyü'nü de ziyaret etmenizi öneririm. Bilmeyenler için ifade edeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından ataları Karaman'dan gelerek Manastır vilayetine bağlı Kocacık'a yerleşiyor. Geçmişe açılan böyle önemli mekanlarda zaman yolculuğu yapmayı, o anı ve dönemin şartlarını düşünmeyi çok severim. Hele de bir zamanlar vatan olan bu topraklarda Atatürk'ün sokaklarda yürüdüğünü düşünmek kalbimde hali ilginç duygular besliyor. Manastır Atatürk'ün eğitim hayatı için önemli olsa da kendisi için bazı buruk hikayeler de barındırıyor. Mesela Eleni isimli bir genç kızla yaşadığı aşk birçok kaynakta yer alıyor. Fakat bu hali ilginç bir hikaye. Çünkü Eleni Karinte'nin babası Manastır'da tanınan zengin bir Rum tüccardı. Dolayısıyla kendisi için kızının bir Türk'le sevgili olması kabul edilemezdi. Tahmin edebileceğiniz gibi o dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu ve çok dinli bir yapısı bulunuyordu. Bu yüzden Müslüman bir genç erkekle Hristiyan bir genç kız arasındaki ilişki toplumsal normlara aykırı bulunuyor ve aile baskıları nedeniyle kabul görmüyordu. Şunu da söylemem gerekiyor ki günümüzde bile şehirde bazı bölgeler Türklere, bazı bölgeler gayrimüslimlere ait. Mesela bazı kafelerde Türk bölümleri var ve buralara sadece Türkler girebiliyor. Dolayısıyla geçmiş dönemde iki farklı dine inanan insanların kavuşmasının ne kadar zorlu olduğunu düşünmeniz için bu örneği verdim. Öte yandan Manastır'da bir çeşme ya da fışkiye diyebileceğimiz bir havuz var. İşte bu havuza Manastır'ın ortasında diye bir türkü ithaf edilmiş ve bu türkü Atatürk'ün en sevdiği türküymüş. İşte yüzyıllar boyunca Türklerin yaşadığı Makedonya Osmanlı için bu kadar önemli bir şehirdi. Dolayısıyla Makedonya yaklaşık 5 asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir vilayeti oldu ve Rumeli eyaletinin bir parçası olarak yönetildi. Fakat 1912-1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki hakimiyeti sona ererken Makedonya toprakları ise Yugoslavya Krallığı'nın bir parçası haline geldi. O zamanlar Makedonya topraklarında 210 bin Türk yaşıyor olsa da zamanla Makedonya'daki Türk nüfusu azaldı ve birçok Türk Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Göç etmek zorunda kalan Türklerin önemli bir çoğunluğu İstanbul'un Eyüp, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Gazi Osman Paşa gibi semtlerinde yaşıyor. Ancak her şeye rağmen göç etmeyip hala o topraklarda yaşamını sürdürenlerse özellikle Üsküp ve Gostivar şehirlerinde yoğunlaşmış diyebilirim. Üsküp'te Türk'ten çok Türkçe bilen Arnavutlarla karşılaşma ihtimaliniz daha yüksek olsa da Gostivar neredeyse tam bir Türk şehri. Burada Türkçe resmi dil statüsünde ve Gostivar Belediyesi'nin 3 resmi dilinden birisi. Nüfusun %97'sini Türklerin oluşturduğu Palasnista ve nüfusun %70'ini oluşturan Arnavut sınırındaki Merkez Yupa,
Türklerin Kuzey Makedonya'da azınlık olmadığı ender yerler. Konuya geri dönecek olursam, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Makedonya, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası olurken, Makedonya Türkleri Yugoslavya Anayasası tarafından tanınan etnik azınlıklar arasında yer aldı. Fakat 1991 yılında Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte 8 Eylül 1991'de yapılan referandum sonucunda Makedonya bağımsızlığını ilan etti. Bu bağımsızlık bazı karışıklıklara da neden oldu. Yugoslavya'nın kurucu üyelerinden olan Makedonya 1991 yılında Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Makedonya Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan ediyor. Fakat bu isim bazı resmi kaynaklarda hala kullanılsa da aslında Yunanistan'la bir anlaşmazlık yaratıyor. Dolayısıyla Yunanistan hükümeti ve Makedon hükümetinin ortak kararıyla yanılmıyorsam 2008 yılından bu yana da Makedonya ismini değiştiriyor ve Kuzey Makedonya olarak yeniden adlandırılıyor. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse Yunanistan'da da Makedonya adında bir bölge bulunuyor ve milyonlarca etnik Yunan kendisini Makedon olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Yunanistan komşusunun en büyük etnik grubu için Makedon ifadesinin kullanılmasına karşı çıkıyordu. Yunanistan bunların dışında Makedonya Cumhuriyeti'ni Vergina Güneşi ve Büyük İskender gibi Yunan kültürüne ait değerlere el koymakla suçlamıştır. Bu durum bana baklava ve döner tartışmasını hatırlatsa da bu konular ince konular olduğu için pek yorum yapmayacağım. Sonuç olarak her iki ülkede uzun bürokratik görüşmeler sonrasında orta yolu buldu ve böylece 12 Haziran 2018'de ülkenin adı resmi olarak Kuzey Makedonya olarak değiştirildi. Velhasıl Makedonya gerek orada yaşayan Türkler gerekse Atatürk'ün eğitim gördüğü okul nedeniyle benim için çok özel bir ülkeydi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.